Türkiye'nin başına ne gelse arkasında hep dış güçler olduğu söylenir. Askeri darbelerin, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin, hatta derin devlet denen şeyin arkasında da aynı güçler olabilir mi? Derin devlet dedikleri devletimizin kurumları değildir. Bir kere başta onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Gerillalar dediniz, kontrgerillalar dediniz. Ne yaptınız bu ülkede? Hiçbir şey. Biz şu anda çomağı soktuk. Görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Bu soruyu cevaplandırmak için yapmam gereken tarihi kayıtlara ve belgelere bakmaktı. Sonunda neden yıllardır bağımsız olamadığımızı bulmuştum. Ve bu geleceğimizi de ilgilendiriyordu. Niçin istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel Harp Dairesi için dendi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. Sen iktidar dediğin şey nerede? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım. İktidar dediğin şey ne senin? Ahmak. Dönemin başbakanı, Amerikalılara çalışan devlet içindeki gizli örgütü tesadüfen öğrenirken Fethullah Gülen devleti ele geçireceğini yıllar öncesinden planladığını itiraf ediyor. O halde hikaye daha eskilere dayanıyor. Başbakan Ecevit'in tesadüfen öğrendiği Özel Harp Dairesi ya da diğer adıyla Gladio, olası bir Sovyet işgalini önlemek için ABD'nin kurduğu gizli bir örgüttü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Sovyetler arasında soğuk savaş başlamış, dünya kapitalist ve komünist olarak iki bloğa ayrılmıştı. ABD komünizm tehlikesini bahane ederek NATO ülkelerinde bu gizli örgütleri oluşturup desteklemişti. Dünya kapitalist ve komünist olarak ikiye bölünürken Türkiye'de sağ ve sol olarak bölündü. Sokaklar sağcı ve solcu gençlerin çatışmalarına sahne oluyor, her gün bir bombalı eylem, suikast ya da faili meçhul cinayet yaşanıyordu. Gladio örgütü, ülkesini kendi bildiği gibi seven ülkücü ve komünist gençleri birbirine karşı kışkırtıyordu. Başbakan Bülent Ecevit bu örgütü ortaya çıkarmak için bir savcı görevlendirdi ama görünmez engellerle karşılaştı. Arada tabii biz bütün bu olayların üstüne yürümeye çalışırken bazı ciddi engellerle karşılaşıyorduk. Bu engellerden bazıları görünmez engellerdi. Yani mesela Genelkurmay Başkanı'nın bile göremediği engellerdi. Belli bir organizasyon olduğu belliydi. Ecevit'in görevlendirdiği savcı Doğan Öz, hazırladığı raporda ABD ve çok uluslu şirketlerin Gladio'yu kullandığını yazdı. Ve bu raporu yazdıktan 2 ay sonra raporda bahsettiği örgüt tarafından öldürüldü. Bir gizli örgüt olduğunu söyledi. Ben de kendisine dedim ki bu gizli örgüt değil, bu Özel Harp Dairesi'dir. Bu başında kumandanı vardır. Doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı'na bağlıdır. İşte bunların terör olaylarında kullanıldığını işittik. Gerçi bu teşkilatın görevi bu değil. Bize intikal eden bilgilerden, bana intikal eden bilgilerden bunun kullanıldığı merkezindeydi. Yani ABD, Türkiye'yi karıştıracak ve kontrol altında tutacak bir örgütü devletin ve ordunun içerisine yerleştirmişti. Gladio hem sokak olaylarını körüklüyor hem de Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler gerçekleştiriyordu. 1980 yılına bir anarşi içinde girildiğinde düzeni sağlama görevi de yine Amerika'nın Ankara'daki çocuklarına düştü. I can remember that the man who called me from the duty desk in the National Security Council said something to the effect, well, the boys in Ankara did it, meaning that the generals had moved. Kenan Evren darbe bildirisinde askeri yönetimin NATO'ya bağlı kalacağını söylüyordu. Darbeden sonra Kenan Evren, ABD Başkanı Carter'a bir mektup gönderdi ve ABD'nin darbeye göz yummasından dolayı minnettar olduğunu yazdı. Türkiye, ABD'den sadece askeri yardım değil, askeri eğitim de alıyordu. Örneğin 16 Türk subayı 1948'de özel harp eğitimi için ABD'ye gönderildi. Bu subaylardan biri olan Danış Karabelen, 1952'de Özel Harp Dairesi'nin öncülü olan Seferberlik Tetkik Kurulu'nu kurmakla görevlendirildi.
16 subaydan 14'ü de 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirdi. Amerikan belgelerine göre CIA, darbeyi günler öncesinden beklemeye başlamıştı. ABD'ye eğitim için gönderdiğimiz askerler Türkiye'yi askeri darbeyle tanıştırmıştı. Darbeden 3 yıl sonra Kıbrıs Türkleri Rumlar tarafından katledilmeye başlayınca Türkiye müdahale etmek istedi. Ancak ABD Başkanı Johnson, Başbakan İnönü'ye bir mektup gönderdi ve Türkiye'ye verdikleri silahların kullanımını yasakladı. Çünkü 1947'de yapılan anlaşmada ABD verdiği silahların sadece kendi istediği şekilde kullanılması şartını eklemişti. Yani Başbakan İnönü kendi imzaladığı anlaşmanın kurbanı olmuştu. Türkiye NATO'ya girdiğini zannederken aslında ABD derinden Türkiye'ye girmişti. Öyle ki dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu CIA'den talimat alacak duruma gelmişti. Bana şunu söylemişti. Ben MİT müsteşarlığı yapmadım dedi. Aman efendim yaptınız dedim. Siz generalsiniz, büyükelçilik yaptınız ve MİT müsteşarlığı yaptınız dedim. Hayır dedi. Ben CIA'nin şube müdürlüğünü yaptım dedi. 1980 darbesinden sonra sağ-sol çatışması yerini PKK terörüne bıraktı. Gladio'nun Güneydoğu'da yaptığı zulümler PKK'yı ortaya çıkarmış ve güçlenmesine yol açmıştı. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın yolu bile Gladio ile kesişmişti. Ben ilk üyem Ocak'ta. Ne olacak? Ankara'da. Ne işin var? Ben Komünizmle Mücadele Derneği'nin Refik Korkut, biliyorsun ilk Komünizmle Mücadele Başkanı'dır. Hem ülke ocaklarında hem Komünizmle Mücadele Derneği'nin seminerine. Ondan sonra bir numara komünist oldun değil mi? Şimdi kimse onu bilmez. Üyelik şeyi bile. Komünizmle Mücadele Derneği üyesi olan bir isim daha vardı. Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, 1960'larda Erzurum'daki Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştı. ABD komünizm korkusunu Soğuk Savaş'ta ülkeleri kontrol altında tutmak için kullanmıştı. 1991'de Sovyetler dağılınca komünizm tehlikesi de ortadan kalkmıştı. ABD'nin dünyaya çekidüzen vermek için yeni bir düşmana ihtiyacı vardı. ABD'nin en etkili düşünce kuruluşu RAND, 1990'da bir rapor yayımladı. Raporda Sovyetlerin dağılmaya başlamasıyla birlikte birçok ülkede İslam'ın yaygınlaşacağı yazıyordu. Raporu CIA bölge şefi Graham Fuller yazmıştı ve Türkiye gibi ülkelerde radikal İslam'ın iktidara gelemeyeceğini, bunun yerine ılımlı Müslümanlarla işbirliği yapılması gerektiğini söylüyordu. ABD aradığı düşmanı bulmuştu. 90'lara kadar sola karşı sağı kullanırken 90'lardan sonra radikal İslam'a karşı ılımlı İslam'ı kullanacaktı. Ilımlı İslam için en uygun aday Fethullah Gülen'di. Fethullah Gülen, I want to thank you for your contributions to America. Amerika'da işte bu son bulunduğumuz süre zarfında değişik insanlarla görüştük. Biraz konuştuktan sonra buradaki Abramovich'ten işte bilmem kime kadar, oradaki Orta Doğu uzmanlarına kadar, değişik Aykılman'a kadar herkes, Beyaz Saray'a yakın olan insanlar da vardı. Ilımlı İslam raporunu yazan CIA bölge şefi Graham Fuller ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramovich gibi isimler Gülen'e kefil oldular. Böylece Fethullah Gülen'in faaliyetleri ABD'ye faydalı bulunacak ve 2008'de ABD'de sürekli oturma vizesi verilecekti. Peki Fethullah Gülen'i ABD için faydalı yapan neydi? Dönemin manşetlerine ve haberlerine bakmak, cevabı bulmak için yeterliydi. Fethullah Gülen her dönemde her partiden siyasetçiyle yakın ilişki kurabiliyordu. Ama hiçbiri arkasında ABD olan bu adama hayır diyemiyordu. Lobiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. 12 Eylül'ü gerçekleştiren bir insanın bu bir kötülüktür. Ama iyi sıfatları da olabilir. Bülent Bey makamı cennet olsun diyorum. Eğer sözden anlıyorsak makamı cennet olsun diyorum. O dönem Fethullah Gülen'le anlaşamayan tek bir siyasetçi vardı. Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi oylarını artırıp İstanbul ve Ankara belediyelerini kazanmıştı. Sonraki yıl Doğru Yol Partisi ile birlikte koalisyon hükümetini kurdu. ABD raporlarının tahmin ettiği gibi 90'lardan sonra İslami bir harekete rağbet artmıştı. Tabi Gladio örgütü de boş durmuyor, Müslüman-laik çatışmasını körüklemek için tanınmış laik isimleri suikastlar düzenliyordu. Aynı dönemde başörtülü öğrenciler üniversitelerine giremiyor, okullarını birincilikle bitiren bu insanlar sırf başörtülü oldukları için mezuniyet töreninden yaka paça dışarı çıkartılıyordu. Olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Bırakın.
Sakin olun. Kimsesini konuşmaya hakkın yok. Serpil lütfen. Hayır Serpil bize yakışmıyor. Söz vermiştim. Serpil bize yakışmıyor. Fransız askerleri değilsiniz siz. Müslümanların toplum içinde ön plana çıkması askerde ve bürokraside rahatsızlık oluşturmuştu. Erbakan faiz ödemelerini düşürmüş, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye başlamıştı. Yani Erbakan yeterince güçlenmeden ABD'ye ve Batı'ya meydan okuyordu. İktidarı çok sürmedi. JINSA ve Washington Institute gibi Siyonist düşünce kuruluşlarından Alan Makovsky, Erbakan'la nasıl başa çıkılacağı ile ilgili raporlar yazdı. Raporlarında Erbakan'ın ABD'nin çıkarlarını tehdit ettiğini, ordunun Erbakan'ı ABD ve İsrail'e bağlı kalması için uyardığını ve ABD'nin Erbakan'dan uzak durması gerektiğini söyledi. Laik ordu önce Sincan'da tankları yürütüp darbe uyarısı yaptı, ardından Milli Güvenlik Kurulu kararlarını imzalaması için Erbakan'ı zorladı. Bu kararlar arasında başörtüsü yasağını devam ettirecek ve İmam Hatip okullarının önünü kesecek maddeler de bulunuyordu. Erbakan imzalamaya direnince istifa etmek zorunda kaldı. Ordunun ve medya patronlarının hükümet kurup yıktığı zamanlardı. Darbenin başındaki Orgeneral Çevikbir'e darbeden 2 sene sonra Uluslararası Liderlik Ödülü verildi. Ödülü, Erbakan raporlarını yazan Alan Makovsky'nin Siyonist düşünce kuruluşu JINSA vermişti. Fethullah Gülen bu Amerikancı darbeyi de ayakta alkışlıyordu. Bir yıl önce Susurluk'ta meydana gelen kazada devlet ve Gladio ilişkisi ifşa olmuştu. Eski Gladio yerini yeni Gladio'ya, yani FETÖ'ye bırakıyordu. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları, boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Bu gizli konuşmaları 1999'da sızdırıldığında Gülen, Başbakan Ecevit'in yardımıyla çoktan ABD'ye kaçmıştı. Fethullah Gülen ABD'ye gitmeden tam bir ay önce PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi. Dönemin Başbakanı Ecevit bile Amerikalılar APO'yu bize neden verdi hala bilmiyorum diyordu. Aslında sebebi açıktı. Ilımlı İslam raporunu yazan ve Fethullah Gülen'e kefil olan CIA şefi Graham Fuller, Orta Doğu uzmanı Henry Barkey ile birlikte 1998'de bir rapor daha yazmıştı. Raporun adı Türkiye'nin Kürt meselesiydi. Raporda Türkiye'nin PKK sorununu silahlı mücadeleyle çözemeyeceğini, bunun yerine bölgedeki Kürtlere siyasi ve kültürel haklar verilmesi gerektiğini yazıyordu. Tabii ki Amerikalılar Kürtleri umursadıkları için Kürt sorunuyla ilgilenmiyorlardı. Bazı meselelerde İsrail'le müşterek işte Orta Doğu projesi falan filan diyorlar. Evet, belki onlar da oradaki hahamla görüşmüşüzdür. 500. yıl vakfı başkanı bir zamanlar Pinto'ydu. Onunla görüşmüşüzdür. Aynen öyle. Orta Doğu'da, Orta Doğu'ya yakın yerlerde 20 devletin bölünme planından bahsediyorlar. Onu gelir gelmez arkadaşlara arz ettim. Bazıları bizi de merak ediyor. Acaba, o bana da geldi, acaba nerede duruyor bu mevzuda? Eğer şöyle böyle bizim çıkarlarımız da söz konusuysa, biz başkalarıyla bu meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleyi iştirak ederiz. Yani ABD çıkarları için Orta Doğu'yu parçalamayı planlıyordu. Bölgeye müdahale edebilmek için radikal İslam'ı ya da İslami terörü bahane edecekti. Bu yüzden bölgede ilişki kurabileceği ılımlı Müslüman liderlere ihtiyacı vardı. Erbakan Müslüman bir liderdi ancak Batı ile ilişkiye açık değildi. İktidara gelir gelmez ABD'ye ve Batı'ya meydan okumuştu. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Yeterince güçlenmeden bağımsız politika izlemeye çalışınca sadece bir yıl içinde darbeyle devrildi. Refah Partisi kapatıldıktan sonra Erbakan'ın öğrencileri Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'yi kurdu ve 2002 seçimlerinde iktidara geldiler. AK Parti kendisini İslamcı değil, muhafazakar demokrat olarak tanımlıyordu. Erbakan'ın aksine Erdoğan,
ABD ve Batı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Erdoğan Avrupa Birliği'ne girmekten bahsediyor, Batı sermayesini çektikçe ekonomi rahatlıyor ve kredi derecelendirme kuruluşları bir bir Türkiye'nin kredi notunu yükseltiyordu. Batı medyası Türkiye'nin bir başarı hikayesi yazdığını söylüyordu. Ülkedeki olumlu hava 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle tersine döndü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dü, ancak eşi başörtülü birinin Cumhurbaşkanı olması laik çevreleri rahatsız etmişti. Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesi üzerinden yayımladığı muhtırada Cumhurbaşkanı'nın laikliğe sözde değil, özde bağlı olması gerektiğini söylüyordu. 50 yıl geçmesine rağmen ordu siyasete müdahale etmekten vazgeçemiyordu. Fethullah Gülen ve örgütü bu Müslüman karşıtı havayı fırsata çevirdi ve bazı generallerin darbe hazırlığı içerisinde olduğunu gündeme getirdi. Böylece 70'lerden beri yargıya ve emniyete sızmış FETÖ'cüler Ergenekon davasını başlattı. Bu açıdan adliyede, bir mülkiyede veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşların mevcudiyeti böyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele aldı, böyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Örgüt, kendisine engel olarak gördüğü başta emekli generaller olmak üzere birçok kişiyi gözaltına almaya başladı. Ergenekon sürecinde laikliğe aykırı hareket ettiği iddiasıyla AK Parti'ye kapatma davası açılıyor, Ergenekoncuların AKP ve Gülen'i bitirme planı yaptıkları yazılıyordu. Yani hem laik kesim hem de FETÖ AK Parti'yi sürece dahil olmaya mecbur bırakmıştı. Ama 2009 yılında yaşananlar Erdoğan'ı ABD'ye meydan okumak zorunda bırakacaktı. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. AK Parti, 2009 yılında Kürt sorununu çözmek için Kürt açılımını başlattı. Burada ilginç olan, Kürt açılımında uygulanan politikaların 2 sene önce ABD hükümeti için yazılan raporda yer almasıydı. Amerikalı Kürt uzmanı David Phillips'in yazdığı rapor, PKK'nın silah bırakmasını, PKK yerine Kürt Siyasi Partisi'nin muhatap alınmasını ve Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminin desteklenmesini istiyordu. Kürt açılımı başladıktan sonra silah bırakan PKK'lılar, Habur sınır kapısından geçtikten sonra halaylarla karşılanınca büyük bir tepkiye neden oldu ve Kürt açılımı askıya alındı. Ancak hükümet açılıma ABD'nin istediği şekilde değil, kendi bildiği şekilde devam etti. ABD, bölgede PKK'nın değil, Kuzey Irak'taki Barzani'nin muhatap alınmasını istiyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı buna karşı çıktı ve arka planda PKK ile Oslo görüşmelerini yaptı. FETÖ'ye yakın Taraf gazetesi 2011'de Oslo görüşmelerini sızdırdı. Örgüt kendisini ilgilendirmeyen Kürt sorununa müdahale ediyordu. Çünkü Kürt sorunu ABD'nin sorunuydu. Zaten kısa süre sonra FETÖ'cü savcılar süreci yöneten MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı, ancak Erdoğan Hakan Fidan'a ifadeye kesinlikle gitmemesi talimatını vermişti. Hakan Fidan FETÖ'cü medya tarafından bu kez İran ajanı olmakla suçlandı. Çünkü ABD 2010 yılında İran'a ambargo uygulamış ve tüm ülkelerin İran'a para transferini yasaklamıştı. Ancak Türkiye, bağımsız bir politikayla ABD'nin yasağına uymadı ve ambargoyu Halkbank üzerinden deldi. Uyarı, Fethullah Gülen'e kefil olan Amerikalılardan geldi. CIA şefi Graham Fuller, Türkiye daha fazla İslami olmamalı, Türkiye'de daha çok sol hareket görmek isterim derken, eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramovic 2012'de bir kehanette bulunuyordu. Abramovic, Türkiye'de siyasi tansiyonun Erdoğan'ı hedef aldığını ve 2014'ün başında AK Parti'nin parçalanabileceğini yazıyordu. Eski Büyükelçinin tahmin ettiği gibi oldu. DAEŞ 2013'ün Mayıs ayında Türkiye'nin en kanlı saldırılarından birini yaptı. 2 hafta sonra ise Gezi Parkı protestoları başladı. Başlarda barışçıl gözüken eylemler, FETÖ'cü polislerin ve PKK'nın dahil olmasıyla bir isyan hareketine dönüştü. Gezi olaylarından sonra bu kez FETÖ harekete geçti ve 17-25 Aralık operasyonlarını başlattı. Operasyon doğrudan ABD'nin İran ambargosunu delen mekanizmayı hedef almıştı. Hükümet 2013'te Kürt sorunu ile ilgili çözüm sürecini başlattı. Devletin PKK ile ateşkes yapması eleştirilmişti. Ama çözüm süreci Erdoğan'ın dediği gibi milli bir projeydi. Bunu anlamak için sürece daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyordu. Çünkü Arap Baharı'ndan sonra Suriye'de bir iç savaş başlamıştı. Eski Büyükelçi Abramovic de 2012'deki yazısında Türkiye'ye karşı bir Kürt baharından bahsediyordu. Aynı zamanda PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Türkiye'nin sınırında bir tehdit oluşturuyordu. Bunlar yetmezmiş gibi ortaya El-Kaide'den türeyen DAEŞ terör örgütü çıkmıştı. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Look, ISIS got started
through funding from our friends and allies. ABD'nin desteğiyle kurulan DAEŞ doğrudan Türkiye sınırındaki Kobani'ye saldırdı. Çünkü Kobani'de PYD vardı. DAEŞ Kobani'ye saldırınca ABD bölgedeki PYD'yi silahlandırmak için bir bahane üretmiş oluyordu. Türkiye Kobani'deki sivilleri tahliye etmesine rağmen HDP halkı isyana çağırdı ve yaşanan olaylarda 46 kişi hayatını kaybetti. Dünya gözünü Türkiye'ye çevirmiş, bölgede sokaklar karışmış ve sınırda PYD ve DAEŞ tehlikesi bulunurken çözüm süreci Türkiye'ye zaman kazandırıyordu. 2015'in Temmuz ayında 2 polisin şehit edilmesiyle çözüm süreci bitirildi. Sadece 2 ay sonra ABD, PYD'nin askeri kanadı olan YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı. ABD'nin PYD'yi koruma altına alması Türkiye ile ilişkilere zarar vermişti. Bir hafta sonra Rusya, Beşar Esad'ın daveti üzerine Suriye'ye girdi ve Türkiye'nin desteklediği Türkmenleri ve muhalifleri bombalamaya başladı. Bir Rus uçağı sınır ihlali yapınca Türk jetleri tarafından düşürüldü. Bu sefer de Rusya ile ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri iyi değilken bir de Rus uçağını düşürmesi aklı sabotaj ihtimalini getiriyordu. Rus uçağının düşürülmesinde FETÖ mensuplarının etkisi olduğu daha sonra Baylok yazışmalarında ortaya çıkacaktı. Türkiye bölgede ABD ve Rusya arasında denge siyaseti yaparken FETÖ'nün bu hamlesi Türkiye'yi bölgede yalnız bırakmıştı. Bu süreçte FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlar hız kazandı ve Türkiye 2016'nın Haziran ayında Rusya ile ilişkilerini düzeltmeye başladı. 11 Temmuz 2016'da ordu içerisindeki FETÖ'cülerin temizlenme ihtimali ortaya çıkınca örgüt 15 Temmuz akşamı harekete geçti. İnsanların en düşüğü, en kalitesizi olabilir. Fakat bir yönüyle kaliteli bir şeye talibim ben. Ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Ve eğer dönüp gelmeyecekse yara alınmadan, hissedilmeden dönüp geriye gelme meselesi geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Lobiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. Devletin ve ordunun içine 50 yıldır gizlice sızan hainler 15 Temmuz'da sahiplerinden aldıkları emirle Türkiye'yi işgale kalkıştılar. Ancak bu yüce millet, yurdunu alçaklara uğratmamak için gövdesini siper etmiş, bu hain işgal girişimini durdurmuştu. 15 Temmuz günü darbe olacağını cihazdan bize söylediler. Bildiri şeyden geldi, en üst karargah komutanından geldi. Murat Karayılan'da. İşte bu bildiride daha çok askerlere yönelik saldırılara bitirilmesi. Daha sonra darbe gününden sonra 16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, yani püskürtüldüğünü öğrendiler. Bir sonrakine verilen notun tam tersini uygulayın. Yani darbe başarıya ulaşsaydı PKK Türkiye'yi kaosa sürükleme emrini uygulayacaktı. Ancak Türk ordusu darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Suriye'de operasyonlara başlıyor, birkaç yılda sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırıyor ve adeta gövde gösterisi yapıyordu. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler bitmiş değil ve bitmeyecek. Çünkü aynı güçler Türkiye kurulduğundan beri devletin içindeler. Bunu ortaya çıkarmaya çalışan onlarca rapora rağmen siyasetçiler bu güce ya karşı koyamamış ya da yeterince güçlenmeden karşı koymaya kalkmış ve iktidarını kaybetmişti. Yani bu güçle savaşmak için yeterince güçlü olmak zorundaydınız. Sie waren ja lange Zeit ein Mitstreiter Erdogans, sozusagen Brüder in Glauben, auch gemeinsam gegen das säkulare Militär sozusagen paktiert, gekämpft. Wie kam es zum Bruch? Bir kere başta onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Hayatımda bir kere belediye başkanı iken zannediyorum o bana ziyarete geldi, ben de ona ziyarete geldim. Bir çay ikram ettim etmedi mi bilmem. Görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani Erdoğan kendisinden önceki siyasetçilerden ders çıkarmıştı. 60 yıldır devletin bütün kademelerine sızan bu güce meydan okumanın kolay olmayacağını anlamış ve FETÖ'nün itiraf ettiği gibi muktedir olmayı beklemişti. Sonuç olarak Türkiye, bu güçlerle mücadele etmek için siyasi bağımsızlığını kazanmak zorundaydı. Siyasi bağımsızlığını kazanmak için devlet içindeki hainler ortaya çıkmak zorundaydı. Devlet içindeki hainlerin ortaya çıkması için
askeri ve bürokratik vesayetler ortadan kalkmak zorundaydı. Ve vesayetler ancak millet iradesiyle ortadan kalkabilirdi. Milletin iradesini gasp eden ve ülkeyi istikrarsızlaştıran askeri darbeler artık geride kaldı. Sadece inançlarından dolayı devletin özgürlüklerine el koyduğu insanların yaşadığı zulümler artık geride kaldı. Bugün siyasete müdahale etmekle değil, terörle mücadele etmekle meşgul bir Türk ordusu var. Bugün yıllardır kaybettiği siyasi bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye var. Tam bağımsız bir Türkiye için asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Türkiye'yi ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak.